Yemek sepeti yanında, aklındaysa kapında. Herkese merhabalar. Yemek Sepeti'nin sunduğu Ayaküstü Lezzetler'e hoş geldiniz. Aleksandropoli lezzetleriyle karşınızdayız. Çok iyi bu. Ana! Yunanistan'da böyle bir sofra bulmak gerçekten çölde vaha gibi. Allah aşkına. Lütfen. Onurcuğum ne haber ya? İyi, sen nasılsın? İyi. Ne yapıyorsun burada? Vallahi sınırdayız. Size çok güzel bir vlog hazırlamak için buradayız. Sabahın erken saatlerinde Oğuz'la beraber yola çıktık. 4.30'da yola çıktık. Şu an 7.30'da sıraya gireceğiz. Çok fazla sıra yok. Şu an Ağustos'un başları gibi. Bu dönem birazcık daha sakin ama kötü döneme denk gelirsen burada 8 saat, 9 saat bekleme Özellikle bayram. şansım var. Evet. Bu videoda ne göreceksiniz? Birazcık onlardan bahsedelim. Bu videoda İstanbul'dan Aleksandropoli'ye, daha doğrusu Avrupa'ya otomobille nasıl seyahat edilir? Ne gerekli? A'dan Z'ye başka hiçbir yerde bulamayacağınız bu kadar kapsamlı, detaylı, İnternette yazmayan içerikleri de dahil edebileceğimiz bir video olacak. İnanılmaz bir video olacak. Bence video başlarken sizler hemen bir beğen butonuna basın. Aynı zamanda henüz abone değilseniz aramıza katılmak için aşağıda abone ol butonuna basabilirsiniz. Ve video bittikten sonra da yorumlarınızda bizleri desteklemeyi unutmayın. Bence vlogu burada başlatalım. Hem başlatalım. Şimdi biz bir Avrupa'nın kapılarını hafiften araladık. Videoların devamı gelecek. Evet. Aklınızda bulunsun. O yüzden abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sen zaten açılışımızı yaptın. Biz şimdi sıraya geçiyoruz. Ardından bir takım işlemlerimiz var. O işlemlerin hepsini tek tek size anlatacağız ve göstereceğiz. Bir takım derken Bir takım değil mi işte? yurt dışına çıkmak için pul almak gerekiyormuş. İşte o dünyanın en güzel 150 lirası. Zam gelmemesi de çok enteresan. Bir hatırlatalım buradan yetkililere. Bence beklemeden hemen bir alalım, ondan sonra hatırlatalım. Şu an bile zam gelmiş olabilir herhalde. Olabilir. O zaman biz Avrupa'ya geçiyoruz, Aleksandropoli'ye geçiyoruz ve sizlerle orada görüşüyoruz. Eğer ki yeşil sigortanız yoksa da şurada hemen Touring'de yaptırabiliyorsun. Türk tarafında yaklaşık olarak böyle 45 dakika, Yunan tarafında da yine 45 dakika civarında bir oyalanmamız oldu. Tabii Oğuz alışveriş yaptı. Sınırdan sonra Dede Ağaç'a 45 dakikalık aşağı yukarı bir yol var. 130 km hız sınırı var. Buna uymanızı tavsiye ediyorum. Eğer ki Selanik tarafına doğru gidiyorsanız bir tık daha tempoyu arttırabilirsiniz ama yol üstünde radar olduğunu unutmayın. Bu arada uzun zamandır görmüyordum. Bisikletle geçiş de oldu. Eğer motosikletli olarak geçecekseniz de motosikletlerin önceliği var. Hem gümrük kapılarında hem feribotla herhangi bir yere geçtiğiniz takdirde dünya üzerinde. Bunu aklınıza yazın çünkü gerçekten işe yarıyor. Özellikle bayramlarda 8-9 saat beklemeye hiç gerek yok. Motosikletliyseniz öne geçiyorsunuz. Otomobildeyseniz de geçmiş olsun, o günlerde gitmemek gerekiyor. Herkese Aleksandropoli'den, namı diğer Dede Ağaç'tan merhabalar tekrardan. Biz yaklaşık 4,5 saatlik bir yolculuğun ardından kazasız belasız sakin bir şekilde Yunanistan sınırlarına girdik. Onur zaten sınırda yaşadığımız deneyimleri anlattı ama onun böyle daha detaylı, daha uzun kısmını videonun sonlarında size böyle nokta atışı, şuradan şunu alacaksınız, işte vize için şuraya başvurmanız gerekiyor, araç için buradan sigorta yaptırmanız gerekiyor. Hepsini size özetleyeceğiz. Biz otelimize geldik. Zaten Aleksandropoli çok ufak bir yer. Burada hemen hemen yürüme mesafesi dersen biraz abartı olur ama araçla 10 dakikada, 15 dakikada her yere ulaşabilirsiniz. Aslında merkezinde yürüyerek her yere ulaşabiliyorsun. Merkez zaten tek bir cadde. Evet, biz şimdi merkezin bir tık dışındayız. Aşağı yukarı 10 dakikalık bir mesafede otelimiz. Dolayısıyla buradan bir otomobil yolculuğuyla merkeze gidip orayı keşfetmeye, sizler için keşfetmeye başlayacağız. Ve Aleksandropoli videosu başlıyor. Biz böreğe gidiyoruz. Pardon, böreklere gidiyoruz.
Ne buldun? Abi kalamarın kilosu 17 euro. Böyle kalamarlar var bak, 17 euro. Kilosu. Kilosu. Aynı deniz. Evet. Dakika bir golü bak. Şehre adım attık. Moralimiz bozuldu. Yerin ismi bu. Yalnız ben buraya geldiğimde hiçbir zaman sıra olmazdı. Şimdi biz geliyoruz diye. Ayağım uğurlu geldi. Neyle yiyoruz? Hem tatlı hem tuzlu. Tatlı olan kremalı, tuzlu olan seç. Peynirli, ıspanaklı, pırasalı. Pırasa. Tamam. Ayran içiyoruz. Peki bu kalabalık nedir? Yapacak bir şey yok. Valla bayağı ayran yazıyor yani hani. Hakikaten Evet. ayran. Ama abi bunların ayranları daha iyi oluyor. Sütü güzel çünkü. Evet. Çok mu iyi? Dur en peynirden başlayayım. Biz bir hayal kurduk. Önce pırasalı, yok ıspanaklı ama 25 dakika sonra çıkacak dediler. Buranın güzel tarafı sabah 5'te açıyor. Buradaki iki en eski börekçiden biri. Diğeri de ana caddede. Şu kenarlı kısmı ve içindeki peyniri çok sevdim ben. Bayağı kat kat ya, bakar mısın? Hepsi 2 euro porsiyonu. Kilo alırsak bize ne olur fen değil mi? Şimdi olay değişti abi. Çok üzülmüşüm ya. Güzel değil mi? Kreması hala sıcak. Şu an peynirinin pabucu dama atıldı. Atina'da yediğim kremalıdan daha iyi bu. Bu yeni çıkmış sayılır. Hala sıcak. Şimdi onun da artısı var tabii. Atina'da hiç ben öyle denk gelmemiştim. Evet, eksik bir şeyimiz kaldı mı? Fiyatı söyledik. 2'şer euro. Biz o zaman yolumuza devam edelim. Ve sonunda Salgamis'e geldim. Aylardır bu anı bekliyorum. Çünkü daha önceki videolarda Onur sizlere çok bahsetmişti. Haliyle ben de etkilendim. Bayağı influence oldum. Bir de Onur'un elinde çok güzel arşiv videoları vardı. Onları izlemiştim. Börekçiden çıktık. Tekrardan yürüyerek börekçiye geldik. İki börekçi arası maksimum 4-5 dakika. Ama şöyle bir sıkıntı bir şey var. Şimdi orada yediğimiz börek özellikle kremalı efsaneydi. İşte o zirve nokta. İnanılmazdı. Bak peynirli beni o kadar etkilemedi. Evet. Ama kremalı efsaneydi. Şimdi hani Alexandropoli'ye böyle yüksek girince beklentim şu anda çok yüksek. O yüzden normalde biz burayı bir sonraki gün gidecektik ama dedim abi gidelim sonra biz denize gideriz dedik. Hiç lafı uzatmayalım o zaman. Tamam, tek bir şey söyleyeceğim. Şimdi çocuklu aileyseniz, bir yerde oturmak istiyorsanız orası burası. Ha, orada oturamazsınız, Evet. doğru. Salgamis'te bir türlü kayda giremedik. Yani normalde işte Onur'la beraber bir tane kremalı alacaktık. Bir de hani ne varsa onu isteyecektik ama en başta bitti dediler. Sonra tezgahın altından ıspanaklı çıktı. Bu bayağı bonus oldu. Abi eyvallah. Abi bize Donattı masayı. inanılmaz şeyler getiriyor. En başta bir tane bademli, herhalde bir kavalı kurabiyesi mi ne bu? Ya bademli kurabiye. Bademli kurabiye. Biz bunu Edirne'de çok güzel yemiştik. Bu ne ara masaya geldi hiçbir fikrim yok. Bayağı pastane usulü kruvasan ama içi de böyle Nutella diyemeyeceğim, mozzarella gibi bir şey yani bu. Bu ne? Bunu hiç anlamadım. O da çikolata. Çikolata da yapıyorlar burada. Bu da vişne Vişneli. ya da kiraza bandırılmış. Asıl olay şu. İçindeki çekirdek var mı yok mu? Çekirdek varsa dişi kırar. Çekirdek varsa dişi kırar. Gel başla. İlk benimki mi kırılsın? Evet. Dikkat et de kırılmasın. Yok mu? Yokmuş. Yok değil mi? Oy. Var, var. Var mı? Var. Bunda şey var. Likör. Likör var. Şimdi ben böreğe gireceğim. Gözüme ıspanaklıyı kestirdim. Salgamis'in tarzı birazcık daha böyle kıyır kıyır. Hamuru biraz daha dağılır, çıtır. Seviyorum ama bence sabahki daha iyi. Merhaba. Teşekkürler. Merhaba. Bir şey söyleyeceğim. Bu ıspanaklı hakikaten çok iyiydi ya. Çok mutluyum. Bir de pırasalı yersem benden mutlusu yok. Bulacağım sana onu, merak etme. Bu arada Alexandropol sokaklarında geziniyoruz. Yani her 3 dakikada biri selam veriyor. Yani Evet.
Beşiktaş'ta Kadıköy'de bu kadar insan bizi tanımıyor büyük ihtimalle. Demek ki takipçiler geziyor. Kitlemiz bu konuda seyahate Evet. çok uyumlu. Abi Zaten- gene bir şey getiriyor. Öyle hissediyorum. Abi teşekkürler. Çok iyiyiz biz. Abi bize bayağı demleme Türk çayı da getirdi. Şimdi sıra geldi kremalıya. İlk görüntü beni biraz bir minik üzdü. Çünkü diğer tarafta böyle kremalar üstündeydi. Bu daha böyle içinde kalmış gibi. Bu biraz daha kıtır. Sıcaklık nasıl? Ilıklık? Diğerinin hamuru daha iyi. Ama bunun kreması güzel. Bunun kreması daha iyi. Çok iyi bu. Diğerine göre bir tık daha şekerli. Evet, doğru. Ama yani beni aşırı mutlu etti. Ve porsiyon olarak sanki bu daha büyük. Evet, bu bir tık daha büyük. Ama ben öbürünü hala Vallahi beğeniyorum. mı? Evet. Öbürünü beğeniyorum. Ya bence bu ya. Vallahi bence bu. Dur bir tane daha. Tam olarak anlayamadım. Bir tane daha alayım ben. Bir de böyle sarı sarı kreması. Farkında mısın? İrmikle hazırlanıyor çünkü krema. O yüzden biraz daha sarı. Çok güzel. Biz bir sonraki durağa geçmeden önce ufak bir hatırlatma daha yapalım sizlere. Yemek Sepeti'nde binlerce fırsat, kampanyalar var. Eğer siz de Yemek Sepeti uygulamasını indirirseniz bu kampanyalardan haberdar olmuş olursunuz. Çok rahat sipariş verirsiniz. Börek de mesela bunlardan biri. Ben şu an bu videoyu izlerken tekrardan börek siparişi muhtemelen Nerede veririm. bulacaklar abi kremalı böreği İstanbul'da ya da Türkiye'de? Onun için herhalde Büyükada'ya gitmeleri lazım. Onun için bir Büyükada rehberimiz de var. Onu da yukarı sabitleyelim. Ama normal bir börek isterseniz yani kruvasan olur, kavala kurabiyesi olur, ıspanaklı börek olur. Onlar bulunur. Bir saniye. Kayıttayız. Benim arkadaş from İstanbul. From İstanbul. Kim abi bu? Adı nedir? Efendim. Merhaba, iyi günler. İyi günler. Kiminle görüşüyorum? Zoe. Zoe. 1 euro 70 cent çok. 1 euro 70 cent. Tamam. Bu Aleykümselam. o Aleykümselam. Tamam. Bu 15 euro kilosu. Merhabalar. Ama 1 kilo 24 parça alıyor. 24 parça. Tamam. Şunu bakayım selam. Ay harikasınız. Çok tatlısınız. Az önce abi telefonu verdi. Rum Patrikhanesi'nden biriyle konuşmuş. Bizi de çok seviyorlarmış. Yuvakim Bey. Bana telefonda böyle 2 dakika buranın hikayesini anlattı. Hatta Salgamis ailesi Haziran ayında hem İstanbul'a gelmiş hem Bursa'ya gelmiş. Bayağı böyle güzel gezmişler falan. Hani Türkiye'yi çok sevdiklerini söylediler. Bir şey söyleyeyim. Rum Patrikhanesi'yle mi konuştun sen? Evet vallahi Yuvakim Bey ile konuştum kendisiyle. Hani telefonla konuştum ve dünya tatlısı bir abi. Bütün takipçilerimize de selam söyledi. Biz de buradan iletmiş olalım. Fiyatları da söyleyelim. Her iki börekte porsiyon fiyatı 2 euro. Kruvasan yemedik. Artık oraya yerimiz kalmadı ama O 1.70. 1.70. Kavala kurabiyesinde kilogram fiyatı 25 euro muydu? 14 euro. 15 euro 24 adet var. Tamam dur. 24 parça var. Tamam. Kafa gitti Allah benim. aşkına Dur. gir. Kavala kurabiyesinin de 1 kiloda 24 adet var. O da kilogram fiyatı 15 euro. Biz kahveciye gidiyoruz. Ardından denize gidiyoruz. Bir güzel kahve içelim. Sonra da Çay kulaç atmaya da gidelim. var. Çay da var. Çaylar içilsin. Galiba biz plaja gidemeyeceğiz. 2 kere yanlış yola girdik. İkisine de birilerinin evine geldik. Bir de bu sıcakta var ya, yani şey gibi olacak. Suyunuz var mı? Ben de kapıyı çalarlar ya. Ama hakikaten böyle bir sıcak olamaz. Yani ben 10 yıldır Aleksandropoli'ye geliyorum. Gerçi İstanbul'da çok sıcak şu anda. Yani küresel ısınma maalesef artık kapımızda ve diyorlar ki bu sene, bu yaz bizim bundan sonraki hayatımızın en soğuk yazı. Maalesef. Artık bir önlem almamız lazım hepimiz. Kanka şu an bizim önlem almamız gereken bir konu var. Yolumuzu bulmamız. Şuradan şu sol. Şu an küresel iklim falan çok umurumda değil. Kaybolduk çünkü biz şu anda. Soldan gidecektik. Ben söyleyecektim de. Soldan mı gidiyoruz? Düz devam ediyorsun. Yani biz sola dönmüştük ya, orada düz devam edecektik. Abi biz ana yoldan buraya kopmayacaktık. sapmayacaktık. Evet, tabii kapmayacaktık. Genelde böyle oluyor.
Yoldan saparsın. Yapmayacaktık, sapmayacaktık, Evet. gitmeyecektik. Yavaş git, belki bizim gibi kaybolan da gelebilir karşılar. Bilmeyenler için söyleyelim. Türk vatandaşları Aleksandropoli'den bir mülk alamıyor. Şirket kurabiliyorsunuz. Burada şirketiniz olabiliyor veya ev kiralayabiliyorsunuz ama satın alma konusu olmuyor. Bu hem bizim için geçerli hem de Yunan vatandaşları için de şöyle geçerli. Onlar da mesela Türk tarafında, yakında, sınıra yakın tarafta alamıyorlar. Mesela Keşan'dan herhangi bir gayrimenkul alamıyorlar. Keşan'dan almasına gerek yok. Bodrum'dan alıyor. O yeter ona. Bodrum'dan alabiliyor. Ama biz de gidip de Atina'dan alabiliyoruz veya Kavala'dan, Selanik'ten alabiliyoruz. Adalardan alamıyoruz ama mesela. Adalar yasak. O işte kural aslında. Evet. Bu arada bazı yerlerde 250.000 euro, bazı yerlerde 400.000 euroluk gayrimenkul yatırımı yaparsanız oturum izni, serbest dolaşım izni oluyor Avrupa'da. Dolayısıyla bunu merak ediyorsanız internetten araştırın. Biz size yol açmış olalım. Şu anda doğru yoldan gittiğimizi umuyoruz. Ben buraya böyle bir yoldan gelmiyordum sanki ya. Ama geldik. Denizi gördüm. Bugün ne kadar dalgalı ya deniz. Normalde böyle değil. Senin şansın herhalde. Hep bu şanslar beni buluyor niyeyse. Şöyle sağ tarafa park edebilirsin. Plajımıza geldik. Deniz dalgalı olsa da yine suya girdik çıktık. Güzel bir deneyim oldu. Biraz boğuştuk suda. Ama normalde gerçekten buranın suyu o kadar tertemiz, pırıl pırıl. Herhalde bu bölgenin en temiz denizidir ama bugün Oğuz'un da şansına, kanka şurada bir duş alabilirsin istiyorsan. Birazcık plajdan bahsedelim. Baha 3 farklı konsepti var. Eğer kalabalık gelirseniz arka tarafta çok büyük bir sofa dedikleri, yani loca aslında 6 kişinin oturabileceği bir alan var. Orası 60 euro harcama limitine sahip. Mavi beyaz süngerli olan şezlonglarda harcama limiti 40 euro. Oraya 2, 4, bir kişi fark etmez. 40 euro harcama limiti var. Ama hemen şu arkamızda görmüş olduğunuz boş duran şezlonglarsa ücretsiz. Ne yiyorsanız, ne içiyorsanız onu ödüyorsunuz. Yani bir kahve de içseniz 4,5 euroya oturabiliyorsunuz. Bir su da içsen 2,5 euroya oturabiliyorsun. Bu güzelliği var. Buranın denizi gayet güzel. Çocuklu aileyseniz 2-3 metre sonrasında derinleşiyor. Bunu bilerekten gelin. Ama bence yarın göstereceğimiz plaj çocuklu ailelere daha uygun olacak. Onu da videonun ilerleyen saatlerinde görmüş olacaksınız. Saatler diyorum, uzun olacak bu video. Bu video biraz uzun olacak. O zaman biz şimdi günü güzel bir şekilde noktalayalım. Yemekle. Güzel bir restorana gidiyoruz. Buranın en iyi, en bilinen ve en de lezzetli adreslerinden birine gidelim. En başta bir otelimize gidelim, bir üstümüzü değiştirelim. Ardından güzel bir yerde, kaldığımız yerden videoya devam edelim. Görüşürüz. İlk günün akşam yemeğinde tabii ki olmazsa olmaz Aleksandropoli denildiği zaman akla ilk gelen balık restoranı Nisiatiko'dayız. Burası benim için özel bir yer çünkü ben Aleksandropoli'de geldiğim ilk restoran. Ve buraya 10 sene önce neredeyse motosikletimle geldiğimde işte bu civarda kamp kuruyordum. O zamanlar burası Dutluk'ta herhalde. Yok, o kadar değildi. Ama mesela burası bu şekilde değildi. Sadece içerisi vardı. Bir de şöyle kenarda küçük bir alan vardı. Özellikle söylemek gerekiyor. Türkiye'den gelen birçok misafir burayı çok seviyor. Evet. Çünkü birincisi hem tabaklar, muhteşem tabaklar, çok lezzetli. Bence Türkiye'deki birçok restorandan da uygun fiyat. Fiyat performans olarak uygun kalıyor. Aynı zamanda en önemli konumuz tabii ki lezzet. Hemen direkt. Bir açılış yapalım. Özlemişim be. Güzel. Masada neler var? İstersen bir onları sayalım hemen. Tamam. Burada limon soslu, zeytinyağlı, çok güzel böyle yavaş yavaş haşlanan bir midye var. Bunu ekmek banmalık. O yüzden ekmek de söyleyeceğim şimdi. İzin olursa. Zaten arandım, ekmek yok masada. Ekmek söyleyeceğim. Burada çok fazla meze var. Bu mezeler normalde tek tek geliyor ama ben ortaya daha fazla gösterelim istedim. Ondan dolayı 4-5 tane mezeyi bir arada göstermiş olacağız. Burada bir kabak kızartmamız var.
mangolu, avokadolu çok güzel bir Akdeniz salatamız var. Ben bu salataya bayılıyorum çünkü sosunda da mango var. Islak ıslak gözüküyor. Evet, çok iyi soslanmış. Böyle tatlı, ya böyle tam bir yaz salatası. Burada bir tabii ki olmazsa olmaz yaprak sarmamız var. Füme uskumru var. Bu da buranın favori lezzetlerinden bir tanesi. Ben çok seviyorum. Şimdi tabii mutfakta Kriako var. Kriako birazdan yağdıracak muhtemelen. Buranın sahibi Kriako. İnşallah öyle bir şey yapmaz. İnşallah yapmaz dediğimiz birçok şey başımıza geldi. Yandık. Yani o yemeği ve yedirmeyi de çok seviyor. O yüzden ya böyle bir misafiri geldiği zaman, arkadaşı geldiği zaman buradan genellikle bir günlük yemek yemeden devam ediyorsun. Biz de bugün hiçbir şey yememişçesine. Tabii. Bunları hemen anlatalım. Meze tabağında fava var, tarama var, cacık var, acılı peynir ezmesi ve patlıcan salatası var. Onur mezeleri ve masadakileri anlatırken o sıra ekmeğimiz geldi ve maalesef ki sıcak. Yani maalesef ki sıcak. Uf, elim yandı be. O zaman ilk ekmek tabağa düştü Onur. Hayırlı olsun. Kalsın orada onlar. Yok ben hemen gireceğim. Sadece limon ve zeytinyağı beni biraz tahrik etti. Şimdi burası yaklaşık olarak bir 15 dakika sonra full olacak. Hızlı mı yiyelim diyorsun? Yok, hızlı yemeyelim ama anlatımımızı hızlandıralım. Afiyet olsun öncelikle. Kesti beni. O kadar konuştun ki. Bu içtiğimiz ne ya böyle akta gitti. Bu benim buradaki favorilerimden. Uzo No 7 Gold. Buranın sahibi Kriako, eşi Ebru. Ebru alıştırdı bana sağ olsun. Sek koyuyoruz, üzerine buz koyuyoruz. Salata var ya tam anlattığın gibi ve tahmin ettiğim gibi. Çok iyi soslanmış. Sosu şahane. Hafif böyle bir ekşim tırak geliyor Evet. ve çok mutlu ediyor. O mango sosundan da kaynaklı. Hem tatlı hem ekşi. İkisi bir arada geliyor. Mezelere giriş yapalım. Burada bir tarama. Cacık. Cacık çok iyi. Abi, Tam böyle bir kuru cacık. bence Yunanistan süt ürünleri konusunda çok iyiler. Bugün içtiğimiz ayran bile yani. Hani çok güzel ve özenli. Oo, tarama. Tarama bayağı baskın geliyor. Biraz tuzlu ama rahatsız edici değil. Çok güzel. Acılı peynir ezmesi ne kadar acı? Çok acı değil. Yenilebilecek acı. İnşallah öyledir. Evet, öyle. Ben ekmek bırakmıştım oraya. Ne oldu onlar? Hangi ekmek? Hepsi gitmiş. Kendim daha yiyemedim. Sen konuşurken ben onu hop. Götürdün ha. Onurcuğum şöyle yapalım. Şimdi masada tatmadığım bir şey var mı derken alayım ben onu. Direkt elle giriyorum. Tabii ki. Bunu bir tarafından çekeceksin. Hangi tarafı geldiyse o tarafa ağza atıyorsun. Allah çok güzel suyu aktı. Çok iyi pişmiş. Bak, gerçekten çok iyi pişmiş. Tam olması gerektiği gibi. Ve suyu üzerinde akıyor farkındaysan. Bu bayağı çekirdek ya. Vallahi bu çekirdek bayağı. Abi, Ay. gerçekten çok güzel pişmiş. İşin güzel tarafı Alexandropoli'nin 2 tane iyi ürünü var. Onlar masada mı? Masada. Biri midye, biri karides. Bu ikisi olmazsa olmaz. Yani buradaki taze balıkçılardan her gün gelen ve buraya özgü ürünler bunlar. Bunları mutlaka yemeniz lazım. Yani nerede yerseniz yiyin mutlaka şu ikisi masada olsun. Ama burada tabii ki çok lezzetli. Şu karidesten 1 kilo yerim bak sonra hastanelik olurum. İstanbul'a kadar koşarak dönersin. Onur bir sosuna şöyle bir döndürsene sosuna bak şuna. Bunu mu? Evet döndür bir. Hafif tuz ve limon var orada. Ve hafif de zeytinyağı var. Bak şimdi at ağzına. Biz bunu bir bitirelim. Soğutmayalım abi. Çünkü Tamam. daha bizim sıcaklarımız var değil mi? Bunlar sıcak işte. Harbi, daha devamı gelecek ama değil mi? Geliyor tabii. Yandık. Fazla karidesin zararı var mı ya? Yani ikinci bir tabak söylemeyeceksen bunlar sıkıntı yaratmaz. O zaman bitireyim şunu. Uskumru füme geldi. Altta da çok güzel bir patatesi var. Altta patates mi var? Evet. Ben onu üst üste koyamadım. Sen ayarlarsın. Son karidesi yiyor musun? Sen ye. Sen çok sevdin onu. Ben her zaman geliyorum. Ben bir şey söyleyeceğim. İtiraf edeceğim. Haftaya da buradayım. Döndükten bir hafta Vallahi ama. sonra buradayım. İlk kez böyle bir sunum görüyorum ha. Böyle patatesli, domatesli. Evet. Abi çok iyi fümelenmiş. Bizim işimiz çok zor. Bak muhtemelen ne olacak biliyor musun? Sana söyleyeyim mi?
Biz buraya bir daha geleceğiz. Yani bu seyahat bitmeden öğlen, Bence yok. yani en son yemek yiyip yola çıkıyorum ben genelde. İşte Seninle de aynısını yaparız. Bizde öyle olacak bir tane. Çünkü hep bir sözünüz var ya, aklımda kalacağını midemde kalsın diye. Gerçekten öyle yani, midemizde kalsın abi dönerken. Ha, çünkü şimdi bak, bu bizim genel itibariyle söylediklerimiz uzunun yanına uyabilecek şeyler. Şimdi bir de buranın tabii şarap tarafı da var. Yani hani adamlar yapmış, biz de yiyelim, deneyelim yani. Bence bu bölgenin çok iyi şaraplarını da servis ediyorlar. Malaguzu var mı burada? Vardır. Ben onu çok seviyorum ya. Menüde olması lazım. Çok geniş bir şarap menüsü var. Onu özellikle belirtmem gerekiyor. Yani herhalde bu bölgedeki restoranlar içinde en geniş servis edenlerden bir tanesi. Masadaki birçok şeyi bitirdik, yedik ve Bunları gönderemedik ama. İçimiz el vermedi. evet, bunlara devam edeceğiz. Şimdi önümüze bir tabak geldi. Karamelli soğanlı sote kalamar geldi. Ben bunu şu yönden çok seviyorum. Yanında da crispy soğanlar var. Yani bu böyle karıştırdığın zaman birbirine karışıyor. Of. Kokusu geldi. Bu arada mutfakta ızgara kalamarımız pişiyor. Bu şefin bize ikramı oldu. Hani kalamarın farklı bir halini tatmamız için göndermiş, sağ olsun. Benim buradaki yediğim ilk tabak bu. Yani ne demek olduğunu çok iyi bildiğim için şu an suratı... Konuşmuyorum ben. Abi çok iyi. Abi böyle bir şey olabilir mi ya? Bu tabii bebek kalamar. Bundan dolayı ekstra yumuşak. Bak, küçücük bacakları var. Ben bu şekilde bayılıyorum. Yani çok büyük kalamar da getirdikleri oluyor başka yerlerde. Ben öyle sevmiyorum. Şunun verdiği lezzet, tat, yumuşaklık başka bence. Şimdi ızgara kalamarın verdiği keyif başka. Şimdi bunda soğanı var, crispy soğanı var. Güzel sote olmuş, tatlı tatlı geliyor. Üf! Evet, bu tatlı bir kalamar gibi. Karamelize soğan çok güzel eşlik ediyor. Bak, şahane bir tabak Bunu da gerçekten. veriyorum tabağına. Ver, kalmasın ortada. Çok güzel tabak değil miydi? Çok iyiydi ama ben hala ızgarayı bekliyorum. Tamam, geliyor şimdi. Çünkü bunun böyle yancıları falan var. Ayrı keyif ama sadece böyle bir kalamarın tadına bakmak istiyorum. Gel şunları tazeleyelim. Teşekkürler. Onur, bunu sana emanet ediyorum. Şunu verebilir miyiz? Teşekkürler. Bunu hiç soğutmadan Ben sana sıcakken hemen uzun servisini yapayım. Bu arada sunumu da görmüş oldular. Bu İçeride şekilde. bir derede. buzu şuradan aldım. Direkt. Zaten 2 tane buz bırakacağım. Hızlıca soğutmadan atıyorum ağzıma direkt. Bu arada kesmekte hata yaptın. Suyunu kaçırıyorsun. Onu aldın mı şöyle direkt at ağzına. Hiç kaçırmadım. Ben onu böyle havada yakalarım. Çok Pesto soslu bu arada. iyi. Abi bu kadar iyi pişemez ama ya. Evet. Bak, ne az ne çok. Bak şimdi bunu aldım. Suyunu görüyor musun? Bana akıtma diyorsun, sen akıtıyorsun. Ben göstermek için yaptım. Onu bir dahakine şöyle yapalım. Şunu bırakayım altına, şunun üstüne akıt. Bak, şu an masadaki 3 favorim var. Biri kalamar ızgara, biri midye, diğeri de kabak. Onları zaten hiçbir şekilde göndermedik. Göndermeyiz. Abi bir şey diyeceğim. Ben şu an için sıcaklardan karides benim için zirve. O kalamar mı, bu kalamar mı, biraz arada kaldım. Ama İkisi de çok yani güzel. kalamarın kendisi çok güzel. Evet. Hani yancılarıyla inanılmaz iyi derecede lezzetlenmiş. Şahane. Zaten bu suyuyla, midyesiyle, bandırmasıyla, zeytinyağıyla inanılmaz bir şey. Ayrıca No 7. Evet. Ben artık yani barbayaniymiş. Neydi o, bir tane pulamari miydi? Pulamari. Onları falan artık içmem ben. Şimdi bize ne geliyor? Bize çok güzel bir ahtapot geliyor. Acılı ahtapot. Hala Buranın yemek favori yiyoruz. lezzetlerinden. Ya burada o kadar çok favori lezzetim var ki benim. Asıl Favori diye. Biz kaç tabak yemek yedik? saymadım. Bir de üzerine arpa şehriyeli karides var. O olmazsa olmaz. O da buranın yine favori lezzetlerinden. Sonrasında bir tatlı tabağı geliyor. Muazzam. Şaka yapıyorsun değil mi? Muazzam bir tabak. Her şey var içinde. All in one. Hastane yakın mı? Biraz uzakta. Ben daha önce deneyimledim çünkü buradan hastaneye gitmem gerekti. Aleksandropolis Devlet Hastanesi. Önümüzde 2 tane tabağımız var. Bunlar son tabaklarımız olduğunu umuyoruz. Ben hiç ummuyorum. Arpa şehriyeli, trüflü, çok güzel bir karides. Aynı zamanda acılı ahtapot. Bu acılı ahtapot limon soslu, güzel bir çili biberi. Aynı zamanda biberleri, diğer biberleri, domatesi, her şeyi var.
Bunu da karıştırayım bak birazcık. Kokusu gelecek mi görürsün. Sen trüfün kokusunu aldın değil mi? Aldım tabii. Uzun lafın kısası. Bak ne yediysek buna ekmek dahil, uzomuz dahil, işte kalamarımız, salatamız, zeytinyağımız. Valla hani şu tabaklarda kimlerin emeği varsa hepsinin eleğine, emeğine sağlık. Hani yapanından buraya getirenine, taşıyana, herkesin hakikaten bak herkesin eline emeğine sağlık. Şahane. Şimdi bak farkındaysan burası bir tık kalabalıklaşıyor. Biz hızlıca hesabı isteyelim. Nelere ne ödedik diyelim. İlk gününde kapanışını yapalım. Aynı zamanda tatlı gelsin. Hayır ben yemeyeceğim tatlı. Tamam gelsin onu görelim de ertesi güne bağlarız onu biz. Yani işin komik tarafı hesabı istedik de hesapta hiçbir şey anlamıyorum. Yani Yunanca geldi haliyle. Ama A'dan Z'ye yediğimiz her şey, su herhalde şu en ucuz şey, su olduğunu tahmin ediyorum. Bütün her şey 130 euro. Yani 30 desem 3900 lira. Aşağı yukarı. Hadi 300 lira 10 euroda baş bıraktığımda 4200. Şaka mısın? Evet. Abi Yok. olamaz böyle bir şey. İşte yani şunu demek istiyorum. Ne kadar yüksek bir rakamla çarpıyorsan çarp hiç fark etmez. 130 birim para. Öyle düşünmek lazım. Oraya girme. Ha. Ben burada atlarım suya atlarım yani. Şu yemeği herhalde Türkiye'de yesen yani 2 kişi beraber yiyor olsak herhalde 8-10 bin lira civarında bir rakam gelirdi. Ondan aşağı Yani kalkamazsın. 3-800 Avrupa'da yemek yiyorsun ve bu kalitede Euro 30 iken. içkili. İçkili, uzolu. Şimdi ben buradan anlayabildiğimi söyleyeyim. Şu herhalde kalamar. Kalamar ızgara. 300 gram gelmiş bize. Kilosu 40 euro. Evet. Bize 300 gram gelmiş 12 euro. Yani Evet. 12.40. Uzo 9 euro. Su 2.20. Az önce anladım dediğim en ucuz şey. Başka pahalılardan herhalde karidesi tahmin ediyorum şu 20 euro. Yani kaç adet vardı hatırlıyorsun? Hatırlamıyorum. En fazla sen yedin. Benim önümde çöpleri vardı. Ben 3 tane alabildim. Valla yok ya ben daha fazla yorum yapamayacağım. Ben uzun lafın kısası bütün yediklerimiz bak kaç tabak yemek yedik. 1, 2, 3, söyleyeceğim. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tabak yemek var, uzo var, su var. 130 euro. Önemli bir hatırlatma yapıyorum. Buraya rezervasyonu çok önceden yapmanızı tavsiye ediyorum. Yani bir hafta önceden, 1,5 hafta önceden, belki daha bile sezonda daha da önceden Doğru. yapmanızı tavsiye ediyorum. Peki tatlıyı şimdi değil de gideceğiz ya, döneceğiz ya Türkiye'ye. O Evet. gün mü yesek? Bugün de yiyelim. Bugün de yiyelim. Bugün güzel bir yemek, güzel bir tatlıyla biter her zaman. Ben uzo içmek istiyorum. Tatlı yedikten sonra uzo içemiyorum ben ya. Tamam, uza içmeye devam edelim. Günün sonunda o zaman Peki, tatlı gelsin. peki. Daha geç saatte. Olur mu? Tamam, öyle yapalım. Biz bugünü bitiriyoruz. Masada birazcık daha vakit geçireceğiz. Arkadaşlarımız da katılıyor bize. Bu akşam onlarla beraber sohbet edeceğiz. Yarın sabah yine börekle başlayacağız. Hep börekle başlıyoruz ama yarın da börekle başlayacağız. Sonra hamur işinden devam ederiz. Sadece börek var değil mi kahvaltıda burada? Sadece börek. Yani da başka şeyler de var tabii ki. Burada çok güzel böyle ekmek üstü yiyebileceğin şeyler de var. Okey. Ama- Biraz şey işi onlar Buranın böyle. konsepti börek. Hamur işi. Hamur işi. Biz de istemeyiz. Kremalı börek. İstemeyiz. Ben dönerken paket alacağım. Muhtemelen. Donuk olarak buzluğa değil mi? Senin dip friz var ya ne hale geldi. Bir şey kremalı böreği eksikti. Evet. Aynen. O zaman zaman- ne yapıyoruz? Yarın görüşürüz. Hoşçakalın. Günaydın, günaydın herkese. Oğuz'um günaydın. Günaydın canım. Dün akşam o kadar yemeği kaçırmışız ki bu sabah Oğuz dedi ki ben herhalde kahvaltı yapamayacağım, börek yemeyelim. Direkt yemeğe geçelim dedi. O yüzden Dikele'deki Salih Usta'nın yerine gidiyoruz. Ne var hocam şimdi burada? Burada ön tarafında oğlak tandırımız var. Hemen arkasında kuzu tandırımız var. Üf. Her gün taze yapılır. Anam. Bu oğlan neresi? Oğlan incik kısmı, Evet. boyun kısmı var. Şu parçayı ver alabilir miyim? Bunu ben kaldıracağım. Öf. Bunun içinde şimdi neler var? Orada bir dil var. Biri var, kuzu ve oğlak var orada. Ha, burada kuzuyla oğlak karışık mı? Aynen. Burada sadece kuzunun ve oğlan kendi yağı var değil mi? Aynen, Başka bir şey aynen. yok. Başka hiçbir şey yok. Ne yapacağız? Güzel şey yapacağız. Ne bu koydun? Çipro. Cipro, o meşhur. Abi kahvaltı yapmadık biz. Tamam bu da kahvaltılık işte. Biz kahvaltı yapıyoruz mu? Yunanistan'da böyle. O koydun ne? Kahvaltı mı? Kahvaltı.
Hadi hoş geldiniz. Hadi. Hoş bulduk. Aa çok iyi. Hakikaten güzelmiş. Çek çek. Ay sen direkt fondip yaptın. Fondip yapıyor zaten. Boş değil mi? Hadi Ne bak. uğraşacaksın abi? Çeksene ne? Abi kahvaltı yapmadın Gel. mı? Ya ben de yapmadım abi. Şey yaptın işte. Afiyet olsun. Mutfak inanılmaz sıcaktı. O yüzden Abidin'le bir dışarı çıktık. Bize bir hikayenizi anlatır mısınız abi? İlk baştan hoş geldiniz. Sizi burada görmek çok güzel. Bizi burada bulmanız, böyle kaybolmuş köyde bizi böyle bulmanız bizi çok mutlu etti. Hoş geldiniz. iyi ki Hoş varsınız. bulduk. Hoş bulduk, eyvallah. İsmim Abidin. 1987 Alexandropoli doğumluyum. Abidin mi? Abidin evet. Nasıl ya? Abidin evet. Kolaylık olsun diye. Ben 3. kuşak restorancıyım. Dedem yapıyordu bu işi. Ondan sonra babam. Ondan sonra ben. Üniversite hayatımdan sonra burasını devraldım. Asıl mesleğim kalp damar teknisyeni. Oo, Evet, perfüzyon. Ama, yaptın mı iş işini? yapmadım. Köfte beni daha böyle şey oldu. Köfte beni daha Köfte, çekti. tandır, kokoreç. Aynen. O yüzden bu branşa yöneldik. İyi de yönelmişim çünkü hem işimi severek yapıyorum hem de çok güzel insanlar tanıma fırsatım oluyor. Sizin gibi güzel insanlar tanıma fırsatım oluyor. Muhabbet, sohbet, arkadaşlık, bazen akrabalık bile kuruyoruz. Eyvallah. Ya o yüzden çok seve seve yaptığımız bir iş. Siz burada kaç senedir Ya varsınız? biz burada Osmanlı'dan, Karamanbeyliğinden beri buradayız. Yani bir Yaklaşık 600-700? 600-700 yıl önce buraya gelmişik. Buradayız. Güzel, mutluyuz, huzurluyuz. Salih kim? Salih, babamın babasının babasının babası. Bayağı Yani bayağı şey gidiyor. Bizde Kuşak Abidin kuşak Salih, gidiyor. Abidin Salih öyle gidiyor. Ne pişiriyorsunuz abi burada? Ne Abi yiyoruz? şimdi biz sadece et olarak menümüz var. Kuzu pirzolamız, köftemiz, tavuk şiş, dana şiş, bonfile, pirzola, sucuk, ciğer, kuzu uykuluk, kuzu ve oğlak tandır, kuzu oğlak çevirme, kokoreç. Yani menümüz sadece et üzerine. Peki bu bölge hayvancılık açısından zengin mi? Evet. Hem hayvancılık olarak hem burasının en özel yani Yaradan'dan bir hediyesi zeytin ve zeytinyağı. O klasik zaten. O zeytin ve zeytinyağı zaten şeylerde kullandığımız salatalarda veya yemeklerde kullandığımız hepsi kendi çiftliğimizden özel olarak hazırladığımız soğuk sıkım zeytinyağımızdır. O yüzden her şey kaliteli köyden. Domateslerimiz mesela bahçeden. Acı biberlerimiz bahçeden. Her şey organik ve köy. O zaman biz yavaştan masaya geçelim. Vallahi Biz sipariş vermiyoruz, top hiç sende. vermiyoruz. Bol bol afiyet olsun. Tamam, eyvallah. Hoş geldiniz. İçinde kuzunun tüm organları var. Ciğer, uykuluk, kalbi. Hepsi var yani. Dolu dolu bir şey oluyor. Gördüğünüz gibi. Olur, at ağzına bakayım be. Zeytinyağı inanılmaz. Bana da alsana bir tane. Taşıyamam, yer yok arabada, doluyuz. Şunları bayılsana Abidin, senin iksir var ya. Aa başladım. Oğlum dakika bir, gol bir, kahvaltısı yapmadan geldik, bittik. Bak. Hadi kayda giriyoruz, bay. Bu komik anlardan sonra soframız hazır. Bir yandan da köftemiz pişiyor. Ben doydum. Doydun mu? Ben doydum. Yani mutfakta Abidin bizi sürekli besledi. Ne kestiyse servis etti. Zaten biz bunların hepsinin tadına baktık. İyi de oldu bu arada. Sıcak sıcak tadına bakmış olduk. Çünkü çekimdi, yani biraz bekledik derken soğudu. Sen bir Greek salata giriş yaptın. Şimdi masada neler var? Çok kısa anlatayım. Burada bir dilimiz var, dana dil. Burada tandırımız var. O kuzunun but kısmı var, kaburga kısmı var. Burada bir olmazsa olmaz çok lezzetli bir kokoreçimiz var. Bir de şu ana kadar hiç görmediğimiz bir kokoreç var. Evet. Abidin zaten bütün detaylarıyla anlattı. Ya içinde kuzunun bütün bölümleri var. Elimizde bir çipro var. Bir de bu yörenin portakal gazozu. Yani Evet. Fanta gibi. Sarı Yani kola. Sarı kola, Fanta gillerden. Abi bize ikisini karıştırdı.
Verdi. Dedik abi biz yapamayız yani içemeyiz. Aç geldik. İçtik. Ve şu an gördüğümüz gibi de sevdik. Evet, kahvaltımızı onunla yaptık. Hemen hazırlıyorum Onur. Ben bundan giderken alacağım bu arada. Fazla koymuyorum ha. Gün uzun çünkü yamulmayalım. Bol buzlu. Bir de böyle shake yap böyle. Abi adam direkt tık 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 içiyor. Ben orada kokteyl gibi içtim. Abi de bu böyle içilmez diyor. Gerçekten çok acayip bir yere geldik. Evet. Bu sofra, yani Yunanistan'da böyle bir sofra bulmak gerçekten çölde vaha gibi. İnanılmaz bir şey ya. O sen bana ördöv tabağı yaptın ya. Sen bir zeytinyağı tadına bak. Sen az önce arabaya gittin, kart değiştirdin ya. Ben bir zeytinyağı tadına baktım. İnanılmaz iyi. Geçen sene Dede Ağaç, bu bölge 19 tane dünya şampiyonluğu almış. Abidin söyle az önce. Bak. Zeytin o kadar güzel tuzlu ki. Bak. Şundan her akşam yanına bir kadeh bir şey. Köftemiz geldi galiba. Köfte ver abi. Teşekkür. Oo. Abi. İnanılmaz. Çok iyi köfte. Çok iyi köfte. Gerçekten. Burada közlenmiş bir patlıcan. Bir de patlıcan cinsi de çok güzel. Etli etli. Ben buradan bir kokoreci bir daha bir giriş yapayım. İçeride bir giriş yaptık yetmedi. Bir daha bir giriş yapayım. Kokoreçin etrafı da böyle nar gibi kızarmış. Of, hava çok güzel esiyor şu anda. Tam yemek havası. İçeride bir ufak tadımlık verdi. Şimdi böyle bütünüyle tadına bakınca... Abi bir şey söyleyeceğim. Bu Ona biraz tuz döksene be. gerçek bir sakatat. Vay be. Bu bizim yediğimiz kokoreçler gibi değil abi. Öyle gibi. Bu videoyu görüp de feyz alacak bence bir sürü usta var. Kokoreççi mi? Evet abi. Yani bu şekilde sarmak birazcık pahalı olabilir ama. O konuda haklısın. Onu elle mi yiyeceksin sen ya? Abi evet. Tabii tutacak kemik var onda. Ama bir şey söyleyeceğim. Bu Delireceğim. bak, bu saçmalık. Yemin ediyorum delireceğim. Bu ne? Ben bunun iyi olduğunu nasıl anladım biliyor musun? Abidin onu alıp eliyle şöyle parçaladı. Lime lime ayrıldı. İşte o zaman dedim ki bu et çok iyi et. Ne geliyor? Kuzu pirzola mı? Abi şu an ne verirsen bak hayır demeyeceğim, bak öyle söyleyeyim yani. Onur gel bir serinleyelim. Abim Abi süpersin. müthiş bir adamsın sen ya. İyi ki varsınız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Eyvallah. Oğuz bu 7-8 saat pişiyor. Suyu ağzına at, göreceksin şimdi. Dudakların yapışacak. Patladı mı ağızda? Abi yine ne getirdin ya? Abi sucuk ve kuzu pirzola geldi. Ama bir şey söyleyeyim, o 5 kişilik falan herhalde. Bunlar 2 kişilik. Abi sizde niye porsiyonlar bu kadar fazla? Müşterimize değer verdiğimiz için. Onur al şu köfteyi. Köfte benim mi? Senin o. Tamam peki. Abi direkt koy onu. Böyle bıraksın. Oo, Afiyet sucuğu da Abi açmışsınız. bu nasıl sucuk ya? Dana sucuk. Kendi Dana yapımımız. sucuk. Aynen. Ve kuzu pirzola. Lokum. Abi bir de bize hesabı gönderirsen seviniriz. Tamam. Ne kadar porsiyon ver? Şimdi bize böyle bol bol veriyorsun, sonra millet videoda görecek. Diyecek ki bize bu kadar gelmedi diyecek. O yüzden ne kadar porsiyon geldiyse direkt fiyatını yazarsan çok mutlu olurum. Tamam abi. okey. Teşekkür ettim. Dana sucuk ve nasıl pişmiş biliyor musunuz? Böyle suyunu içinde hapsetmiş, baharatı muhteşem, et tadı alıyorsun. Buna elle giriyorum ben ya. Allah aşkına. Lütfen. Lütfen soğutma. Abi olamaz. Bu biraz iddialı ama ya. Kuzudan dolayı mı acaba? Kuzu, pişirme. Türkiye tarafında da çok iyi et yiyorsun. Adı üstü Trakya yani. Trakya, aynen. Yani florası farklı ve hayvan doğal besleniyor. Bu şekilde yağlı yağlı. Masadaki hemen hemen her şey son zamanlarda yediğim en iyi et ürünleri. Bak her şey. Abinin hesabı getirdi. Dedi ki abi dedi 4 kişilik yemişsiniz dedi. Dedim biz yemedik sen bize getirdin dedin ama hakikaten hakkını verdik. Çok güzeldi. Her şey çok iyiydi. Şimdi
Tek tek fiyatları söyleyeyim ben. Burada 1 kilo kuzumuz var 30 euro. Dana dilimiz var 10 euro. Köfte 6 euro. Sucuk 7 euro. Kuzu pirzola 10 euro. Greek salat 6 euro. Patlıcan 4 euro. Çipuro 8 euro. Su 1 euro. Ekmek. Ekmek 2 euro. Bütün masa her şey dahil ekmeğinden suyuna 84 euro. 4 kişilik. Ve 4 kişilik. Gerçek anlamda çok lezzetli, çok güzel bir yemek yedik. Ve Abidin'de dünya tatlısı. Buradan da bir kez daha teşekkür edelim. Artık biz denize gidelim. Evet. Hadi bakalım. Baklava? Baklavamız annem yapıyor. Oo. Eline sağlık. Saraylı ve kaymaklı. Saraylı ne demek? Saraylı. Buraya özgün bir tatlımızdır. Saray sarması diye biliniyor. Ha. Biz saraylı olarak sunuyoruz. Çok eski bir tariftir. Babaanneden kalma. Denemenizi isterim. Ulukla. Bu kaymak nasıl kaymak ya? Dondurma bu. Evet, kaymak dondurma. Ha, ben de kaymak sandım direkt. Kaymaklı dondurma ya. Kaymaklı Ben direkt dondurmayı duymadım. Çok hafif. Bir dakika, kaymaklı dondurma çok iyi. Hafif sakızlı gibi değil mi? Kaymaklı dondurma siz mi yapıyorsunuz, bir marka mı? Bir marka. Adı ne markanın? Agno. Agno. Evet. Marketlerde falan bulabilir miyiz? Buyuruyorsunuz. Evet. Çok iyiymiş be. Eyvallah abi, teşekkürler. Afiyet olsun. Çayımız da var. Türk çayı mı? Tabii. Alalım, hemen Hemen alalım. getiriyorum. Hemen. Nama Beach'e geldik. Dün gittiğimiz beach'e oranla şimdi burası böyle biraz daha koplu bir yer. Evet, Değil mi? doğru. Burası aslında Nama Beach Experience, yani deneyim merkezi olarak geçiyor. Yemek var burada, iyi bir restoran menüsü var. Yani sadece sıradan bir plaj menüsü değil, onu belirtelim. Akşam yemeklerinde de tercih edebilirsiniz burayı. Plajı çok güzel, rezervasyonla gelmenizi tavsiye ediyoruz. Çünkü çok kalabalık oluyor. Burası çocuklu aileler için birazcık daha kolay bir plaj. Neden kolay? Çünkü kum zemin ve kum zeminde uzun bir süre böyle kumda yürüyerekten denize giriyorsunuz. Çocuklu aileler için ne demek istediğimi çok iyi anlamışlardır. Daha kolay oluyor. Yani demek istediğin şu, suya girdiğin zaman derinleşmiyor hemen. Evet, evet. Devam ediyorsun suyun içerisinde, hala böyle bir belli bir boy seviyesinde suyun içerisinde yürüyebiliyorsun. Aynen öyle. Onun haricinde rezervasyon yapmanız çok önemli. En ön sıradan rezervasyon yaparsanız 70 euro harcama limiti istiyorlar. 4 kişi geldiğinizi farz edelim veya bir kişi geliyorsunuz, hiç fark etmez. 70 euro harcamanızı istiyorlar. Zaten iyi yemekler var, iyi içkiler var. Yani çok basit şekilde harcayabilirsiniz o rakamı. Ama burası yani bizim Çeşme ve Bodrum plajlarından daha uygun fiyatlı menüsü. Onu belirtebiliriz. Ve şey olarak da, kıyas olarak da benim ilk izlenimim aynı tarzda. Evet, tarz Konsept olarak aynı. yani. Konsept aynı. O yüzden onlara örnek vermiştim. Yani diğer birçok işletme biraz daha salaş kalıyor aslına bakarsanız. Burası Makri'de bu arada, onu da söyleyelim. Makri plajında. Dün gittiğimiz Dikele'daydı. Bayağı beach. Bir şeyler gidiyor. Evet. Hamburgerler, meyveler, patatesler. Evet. Meraklıları için nargile de var burada. Onu da söyleyelim. Yani bu plajda her şeyi bir arada yaşayabiliyorsunuz. En ön sırada rezervasyonlu şekilde gelmezseniz, yani buraya çat kapı geldiniz diyelim ki, o zaman sadece yediğinizi içtiğinizi ödüyorsunuz ama yer bulursanız. O çok önemli bir detay. Yani geldim, bir tane boş şezlong var. Kaçıncı sırada olduğu önemli değil. Oturdum oraya. Bir tane kahve içtim. Onunla da durabiliyorsunuz. Size niye geldiniz, niye bir tane kahve içtiniz diye sormuyorlar. Buyurun Oğuz Bey. Benim diyecek bir şey yok. Ben direkt suya girmek istiyorum. Çünkü dün gördüğünüz gibi deniz çok kötüydü. Bugün şahane gözüküyor. Hiç lafı uzatmayalım. Tamam. Ben bu arada gerçek anlamda yemek yemek istemiyorum. Çünkü akşam hazırlık yapmak istiyorum. Tamam. Biz Salih'in yerine çok yedik. Yani dün akşamki yediğimizin 2 katı falan yedik herhalde. O yüzden ben direkt böyle 2 saat, 3 saat denizde böyle susamuru gibi falan yatmak istiyorum. Bak, Tamam. başka hiçbir isteğim yok. Kabul. Hadi o zaman denize gidiyoruz. Serinledin mi en sonunda? He? Dünyanın en mutlu insanıyım şu anda. Hadi bırak kamerayı da sen de gel. Tamam. Nerede görüyorsan bunu iç. Limonlu mastika.
muhteşem bir deniz sonrasında böyle artık yandım herhalde. Ben de yandım. Sen de yandın. Ama sen ne kadar yanacaksın ki daha? Ben zaten esmerim, daha da esmer oldum. Güneş çok güzel tepemizde. Akşam yemeğine gitmeden önce, daha doğrusu akşam yemeği değil, size burada olmazsa olmaz bir restoran daha gösterelim istedik. Oraya gitmeden öncesinde Yunanistan'a nasıl gelirsiniz? Dede Ağaç'ta nasıl bir seyahat yaparsınız? Otomobille seyahat etmek nasıl olur? Bunları birazcık özetleyelim istedik. Aynı zamanda gittiğimiz bir iki restoran var, market var, alışveriş yaptığımız yerler var. Onları da şimdi özetleyeceğiz sizlere. İlk olarak Yunanistan'a nasıl gelirsiniz? Bundan bahsedelim. Birincisi Schengen ülkesi olduğu için, Avrupa Birliği ülkesi olduğu için Yunanistan'a Schengen vizesi almanız zorunlu. 7 gibi, tam 7 gibi sınırda olmanızı tavsiye ediyorum. Bu Temmuz ve Ağustos ayında gelecekler için geçerli. Eylül ayından sonra birazcık daha sakinliyor. Yurt dışından gelen vatandaşlarımız var. Onların oluşturduğu bir kalabalık olduğu için sabah 7'de, daha doğrusu dönüşte de oluyor. Türkiye'den Yunanistan'a geçiş yapacaksanız Eylül ayında muhtemelen gurbetçi vatandaşlarımız dönüş yolunda olacaklar. Vizeniz var. Otomobiliniz için de yeşil kart almanız lazım. Yeşil kart bir sigorta. Bu sigorta sizin aracınızı koruyan bir sigorta değil. Avrupa Birliği vatandaşlarının kullanmış olduğu ve Avrupa Birliği plakalı araçları koruyan bir sigorta. Yani herhangi bir kazaya karışmanız durumunda o aracı karşılıyor. Kendi aracınızın sigortasına eğer teminatına ekletirseniz yurt dışı teminatı sizin aracınızda korunmuş olursunuz. Onu özellikle belirtelim. Peki yeşil sigorta nereden alınır? Birincisi akla gelen ilk yer Touring. Touring'de farklı günler için alabiliyorsun. 15 günlük, 1 aylık, 3 aylık, 6 aylık devam ediyor bu. 3 aylık olanın güncel fiyatı 106.31 euro. Ancak Touring'den yaptırırsan bu fiyat biraz pahalı. Touring'i nasıl yaptırabilirsin? Herhangi bir bu konuda muamelecin yoksa sınıra gidersin. Sınırda Touring'in yeri var. Orada yaptırabilirsin. Veya daha öncesinde Sanayi Mahallesi'nde Levent'teki Touring'in olduğu merkezden yaptırabiliyorsun. Bunun haricinde muameleciler var. Bu tarzda işlemleri yapan, Avrupa Birliği ülkelerinde farklı ülkelerden bu işleri yapanlar var. Ben yaklaşık olarak 10 yıldır İsmail isminde bir arkadaşımla, benim takipçim aynı zamanda kendisi. İsmail Bulgar vatandaşı aynı zamanda. Dolayısıyla Bulgaristan üzerinden alıyor. Bulgaristan'dan alınan yeşil kartla herhangi bir Avrupa ülkesine gidebiliyorsun. Sadece nereye gidemiyorsun? İşte Sırbistan, Makedonya, Kosova, bu tarz yerlere bu sigortayla gidemiyorsun. Sınırda sana diyorlar ki bu ülke için olanı getirmen lazım. Sadece Avrupa Birliği ülkelerinde geçerli onlar. İnternette olmayan bilgilerden bir tanesi de şu. Mesela aracım var ama aracım şirket adına kayıtlı. O ben. Evet, Oğuz. Nasıl gidebilirim yurt dışına? Onda da şöyle bir durum var. Mesela Oğuz'un Limited şirketi var. Buraya biz onun aracıyla geldik ve araç şirket adına kayıtlı. O zaman imza sürkülerini getirmesi gerekiyordu. Oğuz da o şekilde yaptı. İmza sürkülerini getirdi. Bu arada unutmadan söyleyeyim, İsmail'den 55 euroya yaptırdık biz yeşil kart sigortamızı. Normal şartlarda Touring'den yaptırınca 106 euro. Yarı yarıya. Neredeyse yarı yarıya. Yani İsmail'in bu arada bilgilerini aşağıya açıklama kısmına yazacağım. Oradan kendisine ulaşabilirsiniz. Hatta bu seyahatle ilgili bütün bilgileri açıklama kısmına ekleyeceğiz. Lokasyonlar dahil. Çok önemli konulardan bir tanesi var. Mesela İpsala sınır kapısına gelmeden önce 2 tane benzin istasyonu var. Orada mola verip hemen yakıtınızı alıp ardından içeceklerinizi alıp arabanıza oturup yola çıkıyorsunuz. Geçmişte yaşanan hadiseleri bildiğim için en azından hatırlatma yapalım. Son dönemdeki mülteci krizinden dolayı siz yanaştığınız zaman benzin istasyonuna bagajınızı açıp içine oturuyorlar mülteciler. Dolayısıyla sınırı geçerken bagaj kontrolüne denk geldiğinizde birazcık psikopatlık gibi olacak ama sürekli bagajınızı kontrol etmeniz lazım. Ben artık o hale geldim. Her geçişimde sınıra girmeden önce içerideyken bir bagajı açıp bakıyorum içinde birisi girmiş mi girmemiş mi. Gerçekten insanlar fark etmeden çok azıcık açıp içine giriyorlar. Bir de bu tarafa geçtikten sonra Selanik istikametine giderken karşı şeritten, yani sizin yolunuzda karşıdan gelen mülteciler olabiliyor otomobille. Buradan çaldıkları otomobillerle yapıyorlarmış. Son zamanlarda çok fazla kaza ve kaza sonucunda da hayatını kaybeden varmış. Bunu da belirtmiş olalım. Çünkü ters yöne girmelerin sebebi polis ters yöne girip onları takip edemiyor. Evet. O yüzden de bu şekilde olaylar olabiliyormuş. Biz burada duyduklarımızı size anlatalım istedik. Evet, çoğunlukla da sol şeritten gidiyorlar insanlar. Sağ şeritte çünkü kafa kafaya çarpışmalar oluyormuş. Aynen öyle. Özetimizi yaptık diye düşünüyorum. Hani geçişle alakalı hiçbir soru işaretimiz yok. Bu arada hani merak ettiğiniz bir şey olursa da yorum kısmına mutlaka yazın. Cevaplarız. Biz seve seve cevaplarız. Çünkü şimdi hani bu geçişle alakalı hani bir sürü şey var. Yok işte kiralık araç nasıl oluyor, şirket aracı bilmem ne falan, hani çok uzun bir sohbet olacağı için biz biraz böyle
kendi başımıza gelen ve bizim yaşadıklarımızı size özetliyoruz. O yüzden dediğimiz gibi varsa sorunuz aşağı yorum olarak yazabilirsiniz. Onur zaten buraların muhtarı. 10 küsür senedir buraları geliyor. Artık merkeze muhtar gibi falan dolaşıyor. Tabii yani. herkesle selamlaşıyoruz. O esnaf selam veriyor. Bu abi gel yapıyor falan böyle. O yüzden aklınızda bulunsun. Şimdi videoda yer veremediğimiz ama... Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Kolay gelsin. Sağ olun, teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun, eksik çok olmayın. teşekkürler. Çok sağ olun. Ne diyorduk? Sen de muhtar oldun bak, görüyor musun? Videoda yer veremediğimiz ama hani geldiğinizde mutlaka gitmeniz gereken birkaç yer var. Onlardan bir tanesi benim çok bayıldığım bir yer var. Big Barrel diye. Çoğu market zincirlerinde olmayan bir içki dükkanı diyebiliriz oraya. Yeni açıldı aslında, 3 aylık bir dükkan. O civarda yerleri hep Atina'da görüyordum. Evet. Ya burası için bence bir tık lüks sayılabilir ama fiyatlar lüks değil. Çünkü Evet. Atina'da aldığım aynı fiyatı burada da buldum. Benim çok sevdiğim bir malaguzu var. Aynı fiyat, hiçbir fark yok. O çünkü marketlerde yok. Onun dışında yerli yabancı birçok şarap var. Ama önemli konu ne biliyor musun? Bu bölgenin şaraplarını, bu bölgenin içkilerini sunuyor olmaları. Uzo var, Çipura var. Yani aklınıza gelecek lokal olarak içki almak istediğinizde gidebileceğiniz yerlerin başında geliyor. Artı şimdi biz fiyatları çok iyi bildiğimiz için Free Shop'tan da bazı ürünler böyle bir 3 euro, 4 euro, 5 euro daha uygundu. Mesela Botanist gördüm. 42 ya da 43 euroydu ki o Free Shop'larda bazen 55-60 euroya falan çıkabiliyor. Doğru. Hani fiyatları biliyorsunuz, kıyas yapabilirsiniz. Merakınız varsa Pro da var ama çok böyle geniş bir humidor yoktu. O da aklınızda bulunsun. Orası güzel bir dükkan. Ben sevdim. Sahipleri de çok tatlıydı. İçki tarafını o şekilde noktalandırdık. Dün akşam şöyle bir şey oldu. Et yemeye bir yere gittik. Ama adam dedi ki etimiz kalmadı. Şaka yaptığını falan düşündük. Çünkü hani etiyle meşhur bir yer. Evet. Ama kalmamış. Biz en başta bir dalga geçiliyor anladık. Hakikaten öyleydi. Sonra dedik ki gerçekten bitmiş et. Bu şey gibi yani dondurmacıya gidip dondurmanın bitmesi gibi. Evet. Ya da balıkçıya gidip böyle hani deniz ürününün bitmesi gibi bir şey böyle. Ama çok hak veriyorum. Şu an en yüksek sezondayız. Ve ürün tedariği konusunda bazen sıkıntılar yaşayabiliyorlar. Ama bence burada bir hatırlatma yapalım. Bizim Instagram hesaplarımızdan takip ederseniz bizi, Evet. aşağıya bırakıyoruz onları. Bu mekanlar hakkında bilgi edinebilirsiniz. Biz daha öncesinde, daha doğrusu ben daha öncesinde Kellare Pro'ya gitmiştim. Kellare Pro çok iyi bir et restoranı. Aynı zamanda dünya mutfağından farklı örnekler var. Asya mutfağı ve aynı zamanda İtalyan mutfağına çok fazla ürün sunuyorlar. Biz normalde Chateaubriand yiyecektik Oğuzcum'la beraber. Güzel bir akşam oldu gerçi gene ama Chateaubriand yiyemedik. Onun yerine makarna yedik, ciğer yedik. Ciğer konusunda birazcık ön yargılıydık. Hakikaten haklıymışız. Ben ciğeri... Çok sevemedik ama makarna güzeldi. Makarna güzeldi. Çok güzel bir domates sosu vardı. Böyle hani şeker domates diye adlandırılan domatesden. Çok lezzetliydi. Çok güzel bir şarap kavları var. Evet. Alt katta biz oraya gezdik. Sizler de gezebilirsiniz. Onlardan istediğiniz takdirde gezdirirler. Fiyat skalası çok pahalı değil. Yani şöyle söyleyeyim. 20 euro, 30 euro bandında restoranda servis ediyorlar. Ortalama şarapları ve bölgenin şaraplarını servis ediyorlar. En pahalı şarapları da 300 euroymuş. Neredeyse 700-800'e yakın farklı çeşit şarap var. Kellare Pro'nun hemen karşısında bir dondurmacı var. Aslında 2 tane var. Biz eski olana, 2006 yılında açılmış olana gittik. Ben diğerine gitmem zaten ya. Diğerine gitmez misin? Diğeri birazcık daha ama çocukların seveceği tarzda. İçerisi de güzel gözüküyor ama bizim gittiğimiz versiyonda Ayşe Hanım vardı. Orada da bayağı sohbet ettik. Evet. Yani kendisi sağ olsun bize yardımcı oldu. Edirne'de okumuş. Oranın dondurmaları özel çünkü keçi sütünden yapıyorlar. Keçi sütü, inek sütü karışık yapıyorlar ve günlük taze yapıyorlar. O çok önemli. Sürekli kuyruk var kapısında. Biz sakızlı dondurmadan denedik. Sakızlı şahaneydi. Bir tık tatlıydı. Evet. Yani şeker hassasiyetiniz varsa aklınızda bulunsun. Yerken çok güzel geldi bana. Böyle soğuk soğuk. Çok iyi geldi. Ama böyle bir bittikten sonra bir tık beni böyle bir mayıştırdı. Böyle ağzımda bir şeker patlağı oldu resmen böyle. Bir de çok yoğun, sürekli kuyruk var. Biz zaten yani herhalde gittiğimiz 10.30-11'di. Bütün dondurmalar neredeyse bitmişti. Evet. Bu arada şunu söylemekte fayda var. Türkçe hemen hemen herkes biliyor. Doğru. Restoranlarda, otellerde çoğunda Türkçe konuşan biri oluyor veya menüleri Türkçe oluyor. Aynen öyle. Bizim bu videoda gittiğimiz Nisiatiko restoran mesela yani tamamen orada çok rahat. Ercan var işte ya Ercan, mesela. aynen. Hani en basitinden Ercan var mesela. İşte dün akşamki dondurmacıda Ayşe Hanım vardı. Onun dışında gittiğimiz ya birçok yerde hakikaten hani Türk var. Türkçe konuşuyor. Yoksa da menüleri Türkçe. Çünkü aileden birileri mübadele zamanı oradan buraya, buradan da oraya gitmişler. Evet. Yani biz aslında biriz. Yani kardeş ülkeyiz. Aynen öyle. 2 kardeş ülke. İnsanlar
buradan oraya gitmiş, oradan buraya gitmiş. Sonuçta Türkçe konuşan da var. Bizim tarafta Yunanca konuşan da var. Tabii ki. Aynen Yani öyle. o yüzden bu çok normal geliyor bana. O yüzden ben seviyorum Dede Ağaç'ı biraz da. Bizim gibiler. İnsanları da bizim gibi. Ya zaten merkeze indiğinizde zaten merkez ufacık bir yer. Yani böyle hakikaten yürüyerek bir ucundan bu ucuna çok rahat gidebilirsiniz. Bizim işte otelimiz biraz dışarıda kalıyor. Merkeze bir sokağa giriyorsun, Bozcaada gibi. Bir sokağa giriyorsun, Gökçeada gibi. İşte kordona çıkıyorsun, ya burası İzmir'e çok benziyor diyorsun falan. Yani haliyle tabii ki esintiler var. Biz de benzetiyoruz doğal olarak. Sen merkez dedin, aklıma otopark sorunu geldi. Heh, onu da söyle. Evet. Otoparkla ilgili şöyle bir şey söyleyebilirim. Ara sokaklarda park yeri buldunuz, park ettiniz ama orası park edilemeyen bir yerse polis geliyor, plakalarınızı söküyor, vidaları sileceğinize bırakıyor, plakalarla gidiyor. Ne yapmanız gerekiyor? Sizin polise gidip plakanızı alıp cezanızı ödeyerek Şu an alıyorsunuz. polis geliyor galiba. Yok, biz düzgün bir yere park ettik Allah'tan. Eğer ki yanlış bir yere park ettiyseniz plakanızı alıyor, yurt dışından kendi ülkenize geri dönemiyorsunuz. Ne yapmanız gerekiyor? Önce cezayı ödüyorsunuz, plakalarınızı alıp takıp devam ediyorsunuz. Dolayısıyla yanlış yere park etmek yerine limandaki büyük otoparka bırakabilirsiniz. Biz şu anda Ramada Otel'de kalıyoruz. Burası şehrin biraz dışında. Çocuklu aileyseniz burası sizler için uygun. Ama çocuğunuz yoksa ve gençseniz, birazcık da böyle şehir içinde yürüyerek keşfetmek istiyorsanız arabanızı limana bırakıp gezebileceğiniz konumda, yani merkezi konumda bir Airbnb ya da Booking evini kiralayabilirsiniz. Makri ve Dikela plajı için mutlaka arabayla gitmeniz gerekiyor. Makri merkeze yakın, Dikela birazcık daha uzakta kalıyor. Bunları belirtmiş olalım. Gelelim plaj konusuna. Sizlere 2 tane plaj gösterdik. Biri Nama Beach'ti, diğeri de Baja Beach'ti. Şimdi onların haricinde gidebileceğiniz çok iyi bir plaj daha var. Onu da belirtelim. Fisheye diye geçiyor ismi. Gene Dikela'da, Baja'ya çok yakın konumda. Oranın denizini ben seviyorum. Birazcık hava şartlarına bağlı olaraktan ya Dikela ya Makri'yi tercih etmeniz gerekiyor. Ona biz bakarsınız, otelinize sorduğunuz zaman size söylerler. Bugün şu plajda rüzgar var, diğerinde yok. Onu belirtiyorlar. Fisheye'yi da listenize ekleyin. Yani 3 farklı size bu videoda yer göstermiş olduk. Başka yerler yok mu? Tabii ki var. Ama biz en iyilerini gösteriyoruz. Bu arada dördüncüsü de bence bizim otelimizin plajı. Evet, burası... Onu da söyleyebiliriz. Hiç sağa sola gitmeden denizini kullanabilirsiniz. Havuzu da var bu arada. Fişeğin fiyatlarını söyledin mi? Fisheye'de fiyat yok. Yani ücretsiz. İçeri giriyorsunuz, oturuyorsunuz, harcadığınızı ödüyorsunuz. Böyle bir güzellik var. Türkiye gibi. Türkiye gibi. Son olarak da market alışverişi konusuna bir açıklık getirelim. Çok fazla market var ama biz aşağı lokasyonunu bıraktığımız market, ismini söyleyemiyorum, bilmiyorum çünkü ismini, Yunanca okuyamıyorum. Ama aşağıdaki linki var, oradan görebilirsiniz. O markette ben aradığım her şeyi buluyorum ve Alexandropoli merkezinin sonunda yer alıyor. Haliyle önünde otopark var, rahat rahat alışveriş yapıp ardından yurda dönebiliyorsunuz. Özellikle sevdiğim mastika var. Mastika, limonlu mastika ama. Giderseniz bana da 2 tane alırsanız sevinirim. Öyle diyormuşum. Benim de orada sevdiğim abur cuburlar var. Bence güzel özetledik, güzel toparladık. Başka da bir şeyimiz var mı? Bu deniz sonrasında ben çok güzel bir yemek yemeye götüreceğim seni. Yani gerçekten burası için olmazsa olmaz Ayayorgi'ye gideceğiz. Ayayorgi'nin plajı da var. Denize de girebilirsiniz. Dolayısıyla ister denizine girin, ister yemek yiyin. Biz şimdi yemeği yiyeceğiz. Hazırsanız şimdi oraya gidelim. Evet, hoş geldiniz. Ayayorgi'deyiz. Burası gene her zaman olduğu gibi Türk vatandaşlarının en sevdiği restoranlardan biri. Onu ben alayım. Kabak kızartması, kabak dediğimiz. Çok mersi. Şöyle Trakya peyniri önümüzde. Of. Tamam. Bir de çıtır patates. Çıtır patatesimiz de. Çifte kavrulmuş patates ve linguinimiz kaldı. O da birazdan servis. Tamam, teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Masamız hazır. Bir tek linguini gelecek, deniz mahsullü. Burada bir kabak kızartmamız var. Burada bir patatesimiz var ama çifte pişirilmiş. Yani dondurulup tekrar pişiriliyor. Dakos salatamız var ve ikram ettikleri levrekten ceviche var. Burada da bir Trakya peyniri, reçelli meçelli, o enteresan bir tabak olacak. Sen patatese bak. Patates benim buradaki favorim. Buranın olayı şu. Sipariş verildi yaklaşık
3-4 dakika oldu ki Geldi. hepsi geldi. Linguini de geldi. Ve deniz mahsulü makarna. Teşekkürler. Buranın olayı dediğim gibi siparişinizi veriyorsunuz ve hemen geliyor. Oğuzcum. Fazla koydun ya. Önce makarnan. Sonra şuradan birkaç tane sana genç kız rüyası bırakıyorum. Çok güzel buranın makarnası, gerçekten çok güzel. Böyle deniz makarna. Hem de karidesin kafa sosu var belli. Bir tane midye bıraktım. Ver. Kendime de bir tane midye alıyorum. Burası videonun başında da söylediğimiz gibi midyesiyle meşhur. Yani Alexandropol için konuşuyorum. Oh. Bak makarnanın tuzu o kadar iyi ki hiç tuz atmaya gerek bile yok. Sadece biraz istersen karabiber atabilirsin. Onun dışında her şey çok güzel. Yok, ben şefin önerilerine her zaman uyarım. Bu arada ben biraz dışarıda gezindim. Güzel deniz ürünleri var. Var. İstakoz var. İstakozun kilosu da 100 euroymuş bu arada. Bilginiz olsun. Onun dışında çok güzel taze balıklar var. Hepsini anlatıyorlar. Oteldeki sohbette bahsettiğimiz gibi Türk çalışanlar var. Çok rahat iletişim kurabiliyorsunuz. Aklınızda olsun. Sağ olsunlar, çok da yardımcı oldular. Hatta şu an müziği kapattılar ama plajdan biraz bir müzik geliyor. İnşallah etkilemez bize. Bazen şu sıkıntı olabiliyor. Bir geldiğimde çok iyi, bir geldiğimde orta olabiliyor. Şu an gayet iyi bence. Bence şu an çok iyi. Yani sezondayız. Yoğunlar, içerisi kalabalık, sahil kalabalık. Plaja gelenler yukarı çıkıp yemek yiyor. Gerçekten sirkülasyon fazla. Ona rağmen iyi bir yemek geldi önümüze. Ben şu salata ile ilgili bir yorum yapacağım. Çünkü genelde hep Greek salat. Ben bu dakos'u çok seviyorum. Böyle peyniri böyle biraz daha böyle sürülebilir kıvamda geliyor ve altında da peksimet var. Peksimet de böyle salatalık suyuyla lezzetlendiriliyor. Bak farkındaysan çok güzel bir görüntüsü var. Gel biraz sana vereyim. Ama bu biraz modern bir sunum. Atina'dakiler hiç böyle değil de. Çünkü peksimet de ezilmiş. Öteki türlü direkt böyle ağzına kıtır kıtır yiyorsun peksimeti. Bunu nasıl servis etmem gerekiyor? Kaşıkla böyle ez karıştır birazcık. Şöyle mi? Aynen. Ha bir dakika. Toprağı var onun orada. Toprak. Aynen. Hop. Hepsini onun üzerine koyma canım, o kadar da değil. Ya bunu ikiye böleceğiz zaten ya. Teşekkür ederim. 10 üstünden 10 bence bak bu. Linguine. Bu da güzel. Bunu birazcık daha eline hep korkak alıştırıyorsun Oğuz. Yani Şöyle yapalım mı? Gel. üzeri haşhaşlı. Gel. Kabaktan da uzaklaşmayalım ya. Allah Allah. Ben kabağı sevdiğim için önüme çektim. Patatesten de aldım. Tek beğenmediğim şey şunun sosu. Ne olduğunu anlamadım. Ne iyi mayonez, ne iyi aioli. Hiç anlamadım yani. Abi şunun güzelliğine bakar mısın ya? Ama çok güzel. Onu evde de bence hazırlayabiliriz. Çok zahmetli bir şey. Şaka yapıyorsun. Hamburger gibi yedi adam. Bak bu peynirin içinde Antep fıstığı var, üzüm var, incir var, üzeri haşhaşlı. Çok güzel bir başlangıç olabilir böyle. Trakya peyniri diyorlar. Kıvamı da böyle damakta eriyor. İkram ettikleri carpaccio'ya da bakayım bir levrekten. Bunu iyi bir zeytinyağı. Üzerinde de Bak üzerindeki ne? Deniz yosunu. deniz yosulu ama lime var. Yani limon yok, lime var. Çok güzel geldi. Aşırı fresh. Çok iyi geldi. Evet. Bunun asit oranı da muazzam. Muazzam. Evet. Abi hep bahsettik, güzel zeytinyağı var. Çok iyi tabak. 2002'de açılmış burası. Menü zaten Türkçe. Hazır menüye bakıyorken de fiyatları söyleyeyim mi? Söyle. 2 kez pişirilen patates 6 euro. Kabak kızartma 7 euro. Trakya peyniri 8 euro. O da yumuşak gümülcine peyniri. Cranberries, çam fıstıklı, kişniş ve mevsim reçeli. Onun dışında farklı peynir çeşitleri de var. Aklınızda bulunsun. Dakos 8 euro. Salatalık suyunda arpa peksimeti, naneli feta domates ve kalamata zeytini. Ben zeytin görmedim orada. Sen gördün mü? Var mı? Var. O kapari değil mi? Kaparemiş o. Ben görmedim zeytin. Vallahi zeytin yok. Yok değil mi? Yok. Bak eksik bulduk. Zaten hep klasik yani Yunan salatası, Greek salata her yerde klasik. Biz farklı bir şey gösterelim dedik size. Bir de Onur bana dedi ki buranın Şölen isminde bir salatası var. O da çok meşhur. Onun da böyle vinigretinde tahin ve portakal sos var. Özellikle marulu çok güzel. Marul nasıl güzel oluyor Atom marulu çünkü bu. ya? Ha. Okey. Yani cinsi farklı. Biraz daha böyle top top. Aklınıza bulunsun farklı bir şey denemek isterseniz. Burada linguinimiz var. Linguini de 16 euro. Şu ikram ettikleri carpaccio'yu göremedim. Onun fiyatı ne kadar? Burada 13 euro. O da 13 euro. Lime suyunda günün balığı carpaccio, ekstra sızma zeytinyağı ve yosun. Biralarımız nerede?
Ona da hadi söyleyelim ya madem bir işe giriştik. Bu da içki menüsü. Bayağı geniş. Nasıl burada bulacağız acaba? Alfa. Arkaya Bierler. çevir. Yok orada şeyler var. Pepsi'ler var. Anlamıyorum ki. Ver bana. Aha. Türk rakıları da var. Her yerde olduğu gibi. Burada da var. Alfa 4 euro. 4 euro. Bence artık kapanışı yapabiliriz. Ama öncesinde ben biraz sıcakladım. Çok keyifli bir seyahatin, ayrıca da videonun sonuna geldik. Biz video çekerken çok eğlendik, çok lezzetli şeyler yedik. Umuyoruz sizlerin de yolu bu tarafa düştüğünde önerilerimizi dikkate alırsınız ve sizler de bizim gibi aynı keyfi yaşarsınız. Onurcuğum eklemek istediğim bir şey var mı? Var tabii. Biz yurt dışında yaptığımız vloglarda ikincisini yapmış olduk. İlerleyen günlerde devamı gelebilir. Bu size bağlı. Eğer gerçekten vlogların devamının gelmesini istiyorsanız aşağı böyle bir kalp bırakın. İstiyoruz yazın, bir şeyler yazın. Biz o mesajların hepsini teker teker okuyoruz. Burayla ilgili tavsiyeleriniz varsa onları da yazabilirsiniz. Sonuçta bu videoyu izleyen çok büyük bir kitle olacak. Onlara da yol göstermiş olursunuz. Ya sonuçta Aleksandropoli'de yaşayan bir sürü takipçimiz de var. Doğru. Onlar da aşağı yorum olarak, detaylı olarak tavsiyelerde bulunabilirler. Video biterken beğen butonuna basmayı, abone değilseniz aşağıda abone ol butonundan abone olmayı ve video ile ilgili yorumlarınızı bizlerle paylaşmayı unutmayın. Önümüzdeki hafta yeni bir yerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Yemek sepeti yanında, aklındaysa kapında.